Krieger Gaming TV'den Emre ben. Şöyle bir geri alayım. Şu manzara, şu müzik. Evet arkadaşlar, aslında bir oyun oynadım. Aslında onu da kaydettim. Direkt oyuna ilk giriş videosu olarak kaydettim. Ama çeşitli sorunlar, işte ne bileyim map çalışmadı vesaire olmadı, bir şey olmadı gibi durumlardan dolayı bu kayıt açıkçası biraz yalan oldu. Oyundaki bazı sorunları çözeyim derken bayağı uğraştım. İnternetten araştırdım şu an. İnternetten araştırdım, bu sorunları çözmek için bayağı uğraştım. Map çalışmıyor, Junior çalışmıyor gibi, çalışmıyor değil de görünmüyor gibi sorunlar vardı. O yüzden hikayeyi kaybettik. Onlarla uğraşayım derken hikayeyi kaçırdım. Ben de çok bir şey anlamadım. Çok bir şey de anlatamadım haliyle. O yüzden videoyu tekrar çekiyorum. Hadi başlayalım. Carl Faubert, private detective, had just traveled thousands of kilometers from Montreal to reach this remote middle of nowhere area, situated near the far northern Lake Atamipek. Granted, this was a great distance to cover for a sole client, but word had it that he was a particularly wealthy one. Adımız Carl, soyadımızı unuttum tabi haliyle normal olarak. Bir müşterisiyle görüşmeye gelmiş. Bir müşterimizle görüşmeye gelmişiz. Özel bir dedektifiz. Öyle söyleyeyim ben size. Şuna bir mouse'umu bir yavaşlatırsam, evet, daha güzel oldu. Carl had to drive a bit further north in order to meet with wealthy industrialist William Hamilton. Biraz daha aracını biraz daha kuzeye sürmesi gerekiyor diyor. William Hamilton'la buluşması gerekiyor. William Hamilton buluşması gerekiyor değil. William Hamilton'la ilgili bir zımbırtı işte. William Hamilton was a prosperous owner who had acquired various businesses as well as metal mines in this northern region. Metal madenleri varmış kuzeyde. Yani metal madenleri de var. Hamilton is waiting for Carl in the general store. It was time for him to get down to business. Hamilton diyor, hani onu şeyde bekliyor diyor. Ne derler? General Store'da bekliyor diyor. O General Store'da kuzeyde. Oyunu bu arada düşük resolution'da oynuyoruz çünkü yüksek resolution'da dediğim gibi şey çalışmıyor arkadaşlar, hani şu map çalışmıyor. En önemlisi bu The Polaroid, Carl's long-standing and faithful ally, had seen its share of husbands caught red-handed cheating. There's always something out there waiting to be snapped away. Konuşmayı kaçırdım ama cheating'den bahsediyordu. Bu da bir şüphelerimiz var. Junior'ımız 4'te. Carl, ever diligent in his work, always carried his log on him, in which he scribbled down thoughts and leads alike during the course of his investigations. Carl yani görüştüğü şey yaptı, yani girdiği bütün davaların her şeyi diyor, not alır diyor. General Store'un içine bak diyor. Önce biz şunları bir halledeceğiz tabii ki. Bu arada bunlar, evet, yani yüksek çözünürlükte bunları almak da bayağı zorluyordu. Şu an sanırım çok daha kolay olacak. Oyunun grafikleri bu arada arkadaşlar harbiden efsane. Yüksek resolution'da maksimum ayarı aldım. Carl was meeting his client in a store near this area. He was on the right track. Bu yol üzerinde diyor. Hamilton never mentioned a road blocking barrier. Why was it needed here in the back of beyond? That would, however, be a mystery for another day. Carl had waited long enough for someone to come and raise it. Hamilton diyor kapatılmış yoldan hiç bahsetmemişti. Bunda yeni bir mystery, gizem oldu. William Hamilton enjoyed a lavish country house built in the very heart of the northern forests, not too far from here. Buradan uzak olmayan bir yerde yaşıyor diyor. The local populace was divided when it came to the affluent man. Some saw a wealthy philanthropist dedicated to improving the region's economy. Others an aging Englishman who would do anything to further his fortunes. And those ones hated him enough to go on about scheming against him. Ne derler ona? Buranın ekonomisini büyüten bir İngiliz adamıydı diyor işte. Ona karşı kızı Carl was not made aware that winter would come early this year.
The North made clear who was the boss up there. Snow, which didn't care much about the date when it felt like dumping its first load of the year. Kuzey diyor burada patronun kim olduğunu gösterir diyor. Snow, kar. Hamilton had recently acquired a few local businesses, but the last straw was the reopening of a mine, which gave rise to a wave of protests and threats from the Cree people. Lokal yani bölgesel diyor bir iş adamıdır diyor. Madeni açılana kadar. Ne oldu? Adam kaçtı gitti. Çarpsa mıydım keşke? Niye kornaya bastı ve çarparak? Hiç fikrim yok. Given these circumstances, Carl reckoned that a good number of people must be feeling compelled to oppose Hamilton in one way or another. So far, only the industrialist's house had been a target, but soon enough, Carl thought, the target would become the man himself. Abi bu kadar şey çevirmekte bayağı zorlanıyorum. Hani zaten o kadar perfect bir İngilizcemiz olmadığı için onu da çevirmem bayağı zor oluyor. Hamilton notundan bokundan bahsediyor. Bu adam güçlü ve büyük bir iş adamıymış falan pişman. Detaylarına giriyor işte. Burası neresi? Neyse dur zaten biz daha gideceğiz. Bu yollara biz sonra geleceğiz büyük. The truck was running on fumes. Geçen sefer ben buralara gelmiştim. Şey diyordu çünkü. Yani burada bir tane eve girmiştim. Burası gitmen için doğru bir yer değil falan diyordu. Now wasn't a good time to wander about. Hamilton was still out there. Ya şunu park edelim. Vazgeçtim, park edelim. Given the circumstances, leaving with an empty tank would be a death warrant. Carl had to refuel. A milkman had to drive by every week to fill the bottles. The fresh milk indicated a recent visit. A milkman had to drive by every week to fill the bottles. The fresh milk indicated a recent visit. Her hafta diyor, taze süt getirir diyor. En son ziyaretinden kalma. Everyone knew the stories of Donalda and Alexis, and everyone hated Séraphin Poudrier just the same. Even at the edge of the world, this was no exception. An explosion suddenly occurred outside. Çıkıp bakacağız. Aslında tırsmıyor değilim ama bakacağım. Elektrik kablomuz kopmuş. Patlamada ondan kaynaklı büyük ihtimal. Bir arabaya bakmak istiyorum ben ya. Şurada bir araba vardı. That had to be the worst parking job ever. Who was Carl to judge, though? It may be customary to park like that around these parts, or not. The punishing cold rendered the door frozen tight. Carl saw no way to open it. Kar açacak bir yol bulamadı falan. Halledeceğiz. Dur hepsini halledeceğiz. Onu nasıl açacağımı ben biliyorum. Geçen sefer gidip bakmamıştım. Erinmiştim. Neyse. Elektrik işini halletmemiz lazım. Balık. Bakın Coca-Cola.
Good old sugar and caffeine. Coca-Cola öyle demiştim. Burası neden yıkık? Yani buluşacağımız adam. A radiator without power is as good as a wood stove without logs. You don't leave ammunition out in the open like this. Was Jules Lachance that careless? Yani burayı böyle, yani bunları burada bırak. Finding a key is easy. Finding the right keyhole, not so much. Ben geçen sefer rastgele mi açmışım da bunu? According to that log, it seemed like the whole village owed some money to the general store. Carl was far more interested in the bunch of nearby addresses he had just gotten his hands on, though. Bunların diyor bütün kasaba diyor General Store'a borçluymuş diyor. Burada Carson, Hamilton diyor adresi de var. The snowstorm pummeled everything in its path. Carl was not surprised when he heard no tone. Gilles Lachance, Carl recollected, was the general store's manager. Should Hamilton not be available, he was the man to talk to. Or what if Hamilton had moved up his appointment with his physician? Bittiyse çevireyim. Yani anladığım kadarıyla telefonda diyor ses duyamamasına diyor Carl hiç şaşırmadı diyor. Hamilton, the Gills, some guy from Montreal is supported to meet me. Not bırakmış bizim Carl'a. Montreal'den beni görmeye gelecek biri var diyor. Gillis da buranın menajeri, yani sahibi. Benimle bu Doktor Plump'ın Doktor Plump'a davetiyemi geç kaldım, onun evindeyim. I want to welcome, geldiğinde onu karşıla ve kibar ol lütfen diyor. Tamam. Şimdi buraları hemen lootlayalım ki bir daha sonra uğraşmayalım. Sağlık kiti bulduk. Bunu çalıştıralım, birazdan müzik çalacak burada. Böyle çık. Tamam. İn aşağıya. Efektler falan gayet güzel abi. Saat 3'te takılı kalmış. Ben de geçen sefer dikkat etmediğim şeylere dikkat etmeye çalışıyorum da neyse. The note explained that the garage and the store couldn't be supplied with electricity at the same time. Garaj ve diyor store diyor aynı anda diyor elektrik istiyor. The note explained that the garage and the store couldn't be supplied with electricity at the same time. Oğlum ben şu aşağıdakine ulaşmak istiyorum. Tamam. Ben garajın elektriğini açacağım. Maintaining his composure, Carl recalled something from his military training. Wolves always stay away from populated areas. Ha, bu arada biz kurtları görmedik. Burada kurtlar vardı. Ben dalmıştım. Her zaman diyor şeyden diyor uzak dururlar diyor. Kurtlar diyor popülasyondan uzak dururlar diyor. Neden buradalar diyor. Sebebi ayılar olabilir mi? Hani kurtlar ayılardan. Açık kalsın. Bizim şu an jeneratör tamir edecek bir şeye ihtiyacımız var. Güzel. Şimdi gidip jeneratörü, yani karga burnu istiyordu jeneratörü tamir etmek için arkadaşlar. Ben şimdi o karga burnunu buradan aldım. Kapılar niye kendi kendilerine kapanıyor?
Elinde fener varken koşma. Oo, şurada bir mevzu var bir saniye. Ha, bir saniye. Jeneratörü aldık. Tamam, güzel. Şu kurt izleriyle beraber almak istiyorum. Odun alıyoruz burada. Ağırlığı yetmiyor. Tamam, hallederiz buradan, sıkıntı değil. Crossbow bolt, yani crossbow oku. Arkadaş şunu da okuyamadık, yetişemedik. Geçen sefer devam etmemiştim. Bu sefer buraya doğru devam etmek istiyorum. Nedir diyor. Şu kurtların ayak izlerini. Burada bir şey var. Ha, tüfek. Carl wondered what the hell could that thing be. It looked like a man fossilized in ice. All of a sudden, Carl felt like he was pulled inside a world of dreams, a cold, unknown dimension. Somehow, self-control was slipping from his grasp. Aa. Buradan gelmiş, bir şekilde kontrolünü koyuyor. To all appearances, this was a hunting log. Better yet, a war diary. Avlanma logu ne derler? Notları işte. Ne oldu, ne bitti diye. Kurt. What could these engraved numbers mean? 7, A fresh path suddenly appeared before Carl. Hamilton'u boş ver. Buralarda mevzular var. Hamilton'la buluşuruz. Ha, kurtlar. Bizim adamlar tüfekliymiş. Aha. The vision slowly faded away, like an icicle melting in the palm of your hand. Carl, back in the real world, now knew who the icebound man was. Gilles Lachance, the general store's manager himself. Carl wondered how long he would have to endure this skin-stinging cold.
Adamın kim olduğunu biliyoruz. Bu General şeyin ne derler ona? Bu General Store'un direkt niye kendi kendine kapanıyor? Ben burada başka bir şey yok mu? İyi tamam. Hadi ben gidiyorum. Yol kapalı. General Store'un bizzat sahibiymiş. Bu arada hava çok soğudu diyor. Bakalım. Evet, temperature bayağı düştü diyor. Tamam, dur bekle şu. Dur, hallederiz. Zımbırtı işime yarayabilir. At long last, the crowbar was within Carl's grasp. Surely it would come in handy at some point. Neyse dur bakalım, bu kapanmayacak mı? Burada ateş yakabilirim aslında ama oh, geçiyor. Tamam. Şimdi burayı inceleyelim. Whatever happened here, things got pretty rough, and not a trace of Hamilton. Burada ne oldu diyor. Hiç. Ya bu şeyin ekonomisinden falan bahsediyor. Buranın ekonomisi falan bahsediyor. Geç. Mektup aldık. Letter for Lemont. Lemont için bir mektup. Bir üründen bahsediyor abi. Bir ürün almış. Jumping from that height was akin to tempting death. Perhaps that man on the snowmobile had seen enough of this world already. Burada bu resimler A nice falan. picture of the Magasin Lachance store, seemingly taken the day it was first opened. It feels frozen in time, from an era long forgotten. Bu da Amateur hunters showing some pride at having killed a nice pelted beast. With men like this roaming the area, wolves would become extinct within 10 years, Carl thought. bu çok güzel. Telefon elimde kaldı. Ben şu taraftan bir gideceğim. Orada bir şey mi olduk acaba? Aynı şeyi gösteriyormuş. Şimdi geçen önde şunu fark ettim tam sonunda. Buraya şey yükleyebiliyoruz. Bir şeyler yükledik oraya şimdi. Yanımda dursun, lazım olabilir belki. Fire starter. First aid kit. Elimizdeki first aid kit'i de oraya koyalım. Tamam. Bir şey merak ediyorum. Daha fazla odun alabiliyorsam götürüp taşıyacağım onu. Alabiliyormuş. Tamam, güzel. Ağırlıkla ilgili bir sıkıntımız var diyor. Tamam, sıkıntı yok. Hepsine. Oo, Chevrolet bebeğim. Ben bunu buraya taşırım. Ne olur ne olmaz. Lazım olur.
Benzinimizi de alalım. Arabamız da zaten kendi kendine benzin şey yapabiliyor. Düzeltebiliyor. Kapağı açmadan yapıştır içine. Son teknoloji. Oh. Tam buradan giderken arkadaşlar bu bölüm de burada bitiyor olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve... Şu koltuğa da bir oturamadım ha. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.